Yayındayız, huzurlarınızdayız. Arkadaşlar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Arzucuğum hoş geldin yayına. Hoş bulduk canım. Selamlar herkese ve sana. Hepimize selam verdi Arzu. Ben de sizlere tekrar selam veriyorum ve YouTube'un sizlere yolladığı bildirimin bir an önce ulaşmasını diliyorum. Gelirsiniz ve yayın güzel bir şekilde devam etsin. Arka Sokaklar dizisi bitiyor. 20 sene sonra bitiyor Arka Bin Sokaklar. şükür Rabbimize. Bitiyor. Türker İnanoğlu ne kadar güçlü bir yapımcıydı, nasıl güçlü bir insandı. Kanal D'de yayınlanıyordu dizisi ve hiç kimse kaldırmaya cesaret edemiyordu. Reytinglerin düşük geldiği dönemlerde bile Türker İnanoğlu'nun adı titretiyordu zaten. Kimse onunla sürtüşmek istemiyordu ama seyircisi de çok vardı yani, değil mi? Böyle bir diziyi yıllardır izleyen kemik seyircisi vardı. Tabii tabii. Ben hiç hayatımda izlemedim Arka Sokakları. Ama vardı ki bu kadar uzun süre ömrü sürdü. Evet, bir polisiye dizi. 21. yıl planlaması yapılıyordu. Kanal D bitireceğini duyurdu ve yapım şirketi Kanal D ile oturdu, anlaştılar. 5 Haziran Cuma günü, 5 Haziran Cuma günü final oluyor dizide ve oyunculara farklı projelerden gelen teklifler olursa değerlendirebilirsiniz. Biz bitiriyoruz denildi. Dünya üzerinde de işte rekortmen dizilerden biri diyelim ve arkadaşlar geldiler. Bir kısmı geldi. Merhaba, merhaba sana da selam veren dostlar çok. Merhaba. Evet, Nimet geldi. Servin Öztürk geldi. Sıla Deveci burada. Şimdiki diziler bir sezon gitmezken o dizi 20 sezon sürdü. Ve Leoni yayının keyfini çıkarın diyor. Teşekkür ederiz Leoni. Arkadaşlar beğen yaparsanız sonra unutursunuz. Beğen yaparsanız memnun oluruz ve abone olarak izlerseniz daha da memnun oluruz. Tarçın ayağımı rahat bırak. Tarçın masamın altında ve ayağımla uğraşıyor. Benim canım ya. Evet, bugünkü yayında konuşacağımız konulardan önce saçların çok güzel olmuş demek istiyorum. Teşekkür ederim. Hiç beğenmedim ben de. Saçlarım Hayır. yandı. Arkadan topluyorum. Ondan sonra rengini de beğenmedim. Hiçbir şeyin saçımla ilgili hiç mutlu değilim. Neden? Bilmiyorum, sevmedim. Bu rengi de sevmedim. Çok yandı. Onu da sevmedim. Bir şey de yapılamıyor şu aşamada. Ben de böyle arkadan topluyorum, böyle çıkıyorum. Normalde hep daha uzundu biliyorsun, böyleydi saç, yana yana. Hay Sarı Allah. gerçekten kadınların belası ya. Çok zor sarı saç. Bak şimdi bizi yıllardır takip eden Süreyya Hanım var. Süreyya Diker, özel abonem, özel üyem. Kendisi son derece olgun ve hanımefendi bir insandır. Süreyya Hanım merhaba. Siz nasıl buldunuz Arzu'nun saçlarını? Yandı falan diyor ama göze çok hoş gelmiyor mu? Yani Arzu makyajıyla, saçıyla filan kendisini öyle bir her zaman hanımefendi zaten duruşuyla öyle bir güzel sunuyor ki. Bülent Ersoy gibi 3 saatte hazırlanıyorum. 3 saat sürüyor mu gerçekten ya? Vallahi sürüyor. Uyuşuğum ben biraz kaşıma, gözüme. Bir kahve koyuyorum, gözümü yapıyorum. Bir kahve koyuyorum, yanaklarımı yapıyorum. Kontürlerimi çekiyorum. Sürüyor yani. Ne güzel. Yani evin içinde dolaşarak mı makyaj yapıyorsun? Bir kahve koyuyorum derken gidiyorsun. Tabii canım. Yatak Sefa ol. odasına gidiyorum, giyinme odasına gidiyorum, buraya geliyorum. Şu bir görsen burayı, buraya bir şeyler getiriyorum, burada sürüyorum. Sonra tekrar oralara gidiyorum, malzemeleri nereye koydum diyorum. Saçma sapan yani, dağınık bir Hayır. tipim. Hayır. Böylesi çok güzel ya. Bir makyaj masasının başına oturup da saatlerce oradan kalkmadan makyaj yapmak evdeki diğer insanlara da sıkıcı gelir ya. Yani senin öyle Öyle bir yapamam ben zaten, hiperaktifim biliyorsun. biliyorum. Oturamam saatlerce. Orada başka bir şey yapıyorum, onu yapıyorum, haber giriyorum, tek gözümü yapıyorum falan filan. Öyle sonra Kanal D Nuray var bizim. Sen tanırsın. Zaga, Okan Bayülgen'i falan.
Yıllarca makyajlarını yapan Nuray'ı bir arıyorum. Son bir check yapıyor Nuray makyajıma bakıyor. Şurayı böyle yap, burayı böyle yap. Şimdi şahane olmuş, hiçbir şey yapma falan. Nuray'a bir soruyorum bilen göze. Ondan sonra da yayına bağlanıyorum. Bak herkes diyor ki çok güzel görünüyor diyor. Ah, Zaten çok teşekkür ederim. alımlı Arzu Hanım diyor, Nimet. Evet, demin Sıla da çok tatlısınız demişti. Çok Evet, çok teşekkür ederim. tatlısınız Arzu Hanım. Mavi küpeler çok yakışmış diyor Pınar. Mavi küpeleri de görüyorlar. Bak 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 orada da var. Evet. Evet. Peki dostlar. Peki dostlar. Ya Yıldız Tilbe ile ilgili videoyu gördün mü İzmir'deki konserinde? Gördüm. Bir genç yani en fazla 20-21 yaşında herhalde şeye geliyor, sahnenin önüne geliyor, üzerine tırmanmak istiyor. Elinde çok güzel bir çiçek ve güvenlik ayağından tutuyor, tırmanmasını engellemek istiyor. Yıldız Tilbe de şarkı söylüyor, yaklaşıyor oraya ve çocuğun o çiçeğini falan görünce bırak diyor güvenliğe. O delikanlı tırmanıyor gayet nazik bir şekilde, çiçeğini veriyor. Sonra elinde taç var ve tacı Yıldız Tilbe'nin saçına takıyor. Ne kadar güzel duruyor o taç orada ve Yıldız ne kadar mutlu oluyor. Ve çocuk müsaade isteyerek öpüyor Yıldız Tilbe'yi. Ya ne güzel görüntüler. Benim çok hoşuma gitti Arzu. Evet. Evet, Yani evet. Hayranlık çok enteresan bir şey işte. Demek ki ben bilmiyorum, evet. çok o kadar hayranlığım yok. Herhâlde öyle çıkınca mutlu oluyor, görünce, öpünce, karşılaşınca. Ben de yıllarca sanatçılarla çalıştım biliyorsun. O hayranları gelirdi, tir tir titrerlerdi. İnanılmaz böyle bazen bağlı olduğumuz müzik şirketlerini ararlardı. Sabah inanır mısın 7'de başlıyorlardı aramaya. Orada mı, orada mı, telefona verin, şöyle mi, böyle mi diye. Değişik bir şey hayranlık ya, ne güzel. Bir sevgi yaşatıyorlar kalplerinde. Ya Yıldız Tilbe nasıl mutlu oldu? O taç nasıl yakıştı saçına ve o taç ne kadar güzel. Kim bilir çocuk ne kadar para ödedi o taca. Ve dikkat ettim, o taç pırıl pırıl parlıyor biliyor musun? Yıldız çıkıyor böyle taçtan. Yani o kadar güzel bir taç. Ve Yıldız Tilbe o çocuğa jestler yaptı sahneden filan, hatırını soruyor şarkı arasında filan. Dikkat Yani etmedim ben, o kadar incelemedim. Küsüm ben Yıldız Tilbe'ye hayvanlarla ilgili. O yüzden artık o kadar incelemiyorum Yıldız Tilbe haberlerini. Detaylı görmedim tacı falan. Verdiğini gördüm de dikkatli bakmadım. Ben de böyle kalbim kırıldı mı bir daha dönüp bakmayanlardanım. hayvanlarla ilgili ne olmuştu Yıldız Tilbe? Neden Sokak küstüler? hayvanlarıyla ilgili, işte, sokaklarda olmasınlar vesaire diye tweet'ler atmıştı. Hatırladım. Oradan hayvanseverlerle karşı karşıya gelmişti. Benim de, yani, bayılıyordum ben Yıldız Tilbe sesine. Bütün şarkılarını biliyorum. O gün bugün bir kere açıp dinlemedim yani. Ama barış artık ya. Yok. Ki Ha? Sana Değer mesela ben bir yere girdiğimde bütün sahnedeki sanatçılar Sana Değer'le Değer Mi Hiç'i çalarlar. 2 şarkı benim şarkımdır. Şimdi bir yere girdiğimde falan aman sakın diyorum, sakın yani istemiyorum o şarkıyı falan. Küstüm o yüzden kendisine. Evet ama bu çocuğun, sevgisi çok masum bir sevgi. Yani hasret kaldığımız görüntüler aslında. Sevgi, Evet. saygı, anlayış, yani, mutluluk gördük sahnede. Sanatçının mutlu olduğunu gördük. O çocuğun efendiliği, yaklaşımı. Benim çok hoşuma gitti. Ben ilk defa bu kadar yıldır bu işi yapıyorum. Bir sanatçıya, bir hayranın taç taktığını görüyorum. Yani bebek vereni de gördük, pet şişesi atanı da gördük. Yani Tarkan Maltepe'de Kartal yok, Maltepe'de evet konser verirken sahneye ayakkabı atanı da gördük. Yani Donunu da atan vardı. Don atmışlardı ya birine. Donatan da vardı. Erol Büyükmüş rahmetli. Bilal'cim bana her konserimde sütyen atıyorlar. Külot atıyorlar kadınlar, kızlar diyordu. Allah rahmet eylesin. Amin, Ama amin. taç takanı görmedim kendi elleriyle. Hoşuma gitti benim o görüntüler. Hı hı. Peki uyuşturucu operasyonuyla sarsıldık. Serenay Sarıkaya'nın o listede olması herkesi şaşırttı. Yani bilmiyorum sen ne e, düşünüyorsun?
Bir gün herhalde herkes o listelerde olacak. Bilmiyoruz ki ya. Ben de çok üzüldüm ama yurt dışındaymış, bir açıklama yapmış döneceğim diye. Evet. İnşallah negatif çıkar. Yani dileğim odur. Çok beğendiğim, acayip sevdiğim bir oyuncu. İnşallah öyle illetlerle bir işi yoktur. Evet, Serenay Sarıkaya yurt dışındaymış. Merhaba, uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi. Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Herkesin yaptığı gibi. Ben iyiyim, bir sorun yok. Merak eden herkese sevgiler diyor. Sevgilisiyle bir yere gitmiş olabilir Mert Demir'le tatile ama uzun zamandır planladığım diyor. Ya bu da ne kadar kötü bir tesadüf oluyor değil mi? Uzun zamandır Evet, planlıyorsun bir seyahat. Eee, çok sık yurt dışına çıkıyor gerçi Serenay Sarıkaya ama bunu özel planlıyormuş demek ki ve şimdi dönmek zorunda. O sürecin sonuna kadar da bekleyip de tatilini bitirip de gelebilir. Acele gel filan hemen seni tutuklayacağız. Yani geç geldi diye başına bir bela mı gelebilir mi? Bilmiyorum tabii. hı Eee, hı. yani Tepki çekmek istemezler bence. Hani Hande de hemen gelmişti biliyorsun. Çok mühim bir, hadise için yurt dışındaydı. Herhalde birazcık tepki çekmekten korkarlar ve bence çabuk gelirler diye düşünüyorum. Hande Erçel hemen gelmişti. Hiç gelmeyen var. Şevval Şahin Ocak ayında bir operasyon, yine uyuşturucu operasyonuyla gözaltı kararı verildi. Londra'da annesinin babasının evinde, aynı zamanda İngiliz vatandaşı olduğu anlaşıldı. Geleceğim, annemin evini taşıyoruz, geleceğim dedi. Ama hiç gelmedi. Dubai'ye falan da gittiği söyleniyor Annesinin tatile. evini Buckingham Sarayı'na taşıyor herhalde. Bitmedi bir türlü taşıma. Hiç gelmedi, hiç gelmedi. Adı Bebek Oteli'ndeki uyuşturucu partilerinde filan da geçiyordu. Hiç gelmedi. Demek ki artık bir daha Türkiye'ye gelmeyi hiç Gelmez. Evet, düşünmüyor herhalde. evet. Seray Sarıkaya, Mabel Matiz, Berkay Şahin, Blok 3, Tantaşçı, Niran Ünsal, Aslan Turanlı, Mirgün Cevaz, televizyon gazeteci, Feyza Civelek, daha evvel Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti'nde oynayan kız, daha evvel yasaklı madde getiren motosikletliden e, siparişini alırken sivil polis tarafından değil mi suçüstü Evet, yapılmış. konuşmalar geldi de gözümün önüne. Konuşmaları da deklare edilmişti. Ve o zaman işlem yapıldı onunla ilgili. Eee, savcılıktan serbest bırakıldı. Tüketici olduğu, içici olduğu anlaşılınca serbest bırakılıyor ama içici olmanın da Türk Ceza Kanunu'nda cezası var. 2 yıla kadar hapis. Fakat serbest bırakılıyor. Savcı diyor ki iyileşip geleceksin, tedavi göreceksin ve tedavi gördüğünü bizi bilgilendireceksin. Belli sürelerle bize raporunu getireceksin. E, Feyza Civeli'ye böyle bir hak verildi mutlaka. Tüm içicilere verildiği gibi. Fakat yapılan teknik takipte yine demek ki bu alışverişlere girdiği tespit edildi ve yine gözaltına alındı. Yani bunu söylemek istemiyorum ama Eee, tabii yine savcı bilir. Bundan sonrası hapis cezası olabilir yani. Sana verilen iyileşme ayrıcalığını, o süreyi kanun tanıdığı o iyileşme imkanını kullanmayıp da uyuşturucu kullanmaya devam ediyorsan kanun diyor ki tutuklanacaksın bu sefer. Yani Öyle mi sıkıntı. acaba? O 2 miydi, 3 müydü? Tam net kanunu hatırlamıyorum ben de şu anda. Çok ilgimi çeken bir mevzu olmadığı için. Bilmiyorum Evet. ki, hani, bir kerede okay salıyorlar ama 2 kerede, 3 kerede ne oluyor? Keşke yayın öncesi bir avukata sorsaydım. Yayından sonra bir soracağım ama. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bulundurmak, kullanmak, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması eee, diye şey yapıyor. Eee, pardon, bir saniye hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Nitelikler belirli yerlerde işlenen suç. Evet.
uyuşturucu kullanma suçundan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Bu uygulama suçun özel niteliği göz önünde bulundurularak tedavi ve rehabilitasyonu ön plana çıkarmaktadır. Yani ilk tespit, erteleme sürecinin işleyişi. Bir, ilk tespit, kişi ilk kez uyuşturucu kullanımından yakalanırsa 5 yıl süreyle kamu davası ertelenir. Denetimli serbestlik, asgari en az 1 yıl denetimli serbestlik uygulanır. Gerek görülmesi halinde tedaviye tabi tutulur. Evet, asgari 1 yıl, 2 yıla kadar uzayabiliyor denetimli serbestlik. Yükümlülüğü, yani onun yapması gereken düzenli kontrol, yasaklara uyma, düzenli kontrol, tıbbi kontrol, onu bıraktığını savcıya ispat edecek sonunda ve tüm yasaklara uyacak. Hem kendisine gösterilen yasaklara hem de kanunun yasaklarına uyacak. Tedavi süreci gerektiği kadar tedaviye katılım, ilaç kullanımı yükümlülüklerden diğerleri ve bunları yaparsa hapse girmiyor ama bunları yapmazsa sonunda kamu davası açılıyor. Çünkü suç işlemiş oluyor. Sen niye işlemiyorsun? Ben niye işlemiyorum? Suç işleyen cezasını çekecek diyor kanun sonunda. Yani Feyza Civelek için böyle bir tehlike söz konusu olabilir. Allah hepsinin yardımcısı olsun ya. O illete düşen her kim varsa ünlü ünsüz Allah hepsini kurtarsın yani. Çok kötü bir şey. Ben bakkalda satılan tütün maddesini içerken bile vicdan azabı duyuyorum. Bırakmaya çalışıyorum. Oraları düşünemiyorum bile. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yargılamıyorum, kınamıyorum. Sadece üzücü ya. İnşallah kurtulurlar. İnşallah kurtulurlar. Bu arada Blok 3 gözaltına filan alınmadım. Çıkan haberler yalan. Benim evim diye başka eve gitmişler. Evimdeyim, karakola kendim gideceğim diye bir paylaşım yapmıştı. Bir saniye, hemen oraya dönüyorum. Karakola kendim gideceğim. Benim uyuşturucuyla işim olmaz ve tahlil yaptıracağım. Onu da yayınlayacağım dedi Blok 3. Ve negatif çıkacağım dedi. Ve negatif çıkacağım dedi. Ancak daha sonra gözaltına alındı. Hakan Aydın gerçek adı, Blok 3 biliyorsunuz takma adı. Geçtiğimiz dakikalarda tüm yalanlamalara rağmen son dakika haberi bu arkadaşlar. Bundan yaklaşık 1-1,5 saat evvel gözaltına alındı. Orada ispat edebilir, gözaltında ifade verir. İkna ederse serbest bırakılır. Tıpkı Tantaşçı'nın bugün başına geldiği gibi. Tantaşçı da Bodrum'da evi, Bodrum'da yaşıyor. Bana polis falan gelmedi, jandarma gelmedi, ben gözaltında değilim. İzmir'e hareket ediyorum. İzmir'de konser vereceğim. Çok yakında konserlerim başlıyor demişti ve İzmir'e doğru yola çıkmıştı. Ancak bu paylaşımlar sosyal medyaya düşünce Tantaşçı'ya ulaşıyor polisler ve diyorlar ki şeye gelmen lazım, Muğla'ya geri dönmen lazım. Senin hakkında gözaltı kararı var. Nitekim şu anda Sözcü gazetesi önümde ve Tantaşçı'nın bir sivil polis eşliğinde emniyete götürülürken fotoğrafı var. Ancak daha sonra ifade verdi ve ifadesini verdikten sonra savcı serbest bıraktı. Sekbis'ten savcıyla görüşüldü ve Tantaşçı'yı serbest bıraktılar. Yine İzmir'e yoluna devam ediyor Tantaşçı. İnsan sevdiği sanatçının, çok peşinden gittiği sanatçının böyle hani kötü bir alışkanlıkla filan haşır neşir olmasını istemiyor, şaşırıyor değil mi? Mesela Tantaşçı böyle bir şeyde adı karışsa, gerçekten öyle bir suçu olsa filan ben hakikaten çok üzülürüm. Çok üzülürüm. Yani hayranı olduğum bir insan. Benim gibi herkes, onu seven herkes mutlaka üzülüyordur, değil mi? Hem geçireceği o sıkıntılı süreç, hem sağlık açısından, hem maddi olarak tükenmeye doğru gitmesi. Evet, Bir çok de acı, çok acı yani. Hani onun nezdinde değil ama
Kullanan Evet. herkes için çok tatsız herhâlde yani ama, hani, bunun nasıl önüne geçilecek? Yani ben ünlülerden çok sokaktaki çocuklar, onları düşünüyorum, gençler. Hani, ünlüler bir şekilde paraları var, şöhretleri var, hayatları var, yaşları var. Yani bu böyleyse sokaklar nasıl, onları düşünüyorum. Çok üzücü. Yani buradan da küçüklere, çocuklara, gençlere söyleyelim, iğrenç şeylere sakın bulaşmayın. İnsanın kafasının tertemiz olması, bedeninin sağlıklı olması kadar hayatta hiç kıymetli bir şey yoktur. O maddelerin herhangi birine en az zararı olduğunu düşündüğünüz ya da size öyle pazarlanan, bunda bir şey yoktur, işte, bilmem ne diye pazarlanan hiçbir şeye inanmayın. Değil mi? Hepsi level devil bence. Önce birine başlıyorsun, sonra birine, sonra birine. Hepsinden uzak durun. Yani spor yapın, akıl sağlığı, zihninizin berraklığı her şeyden önemli yani. Hani tek elden aldığımız tütün maddesi bile bizi bağımlı hale getiriyor. Sen de bana çok kızıyorsun, sigara sağlığa zararlıdır. Hani o bile öyleyse, hani biz onun bile müptelasıysak diğerlerini düşünmek bile istemiyorum. Mesela insanlar bana söyleyince ben kızıyorum, sigara içme, sigara içme, sigara içme diye. Hani bu bile ufacıcık bir bağımlılık, onları düşünemiyorum. O yüzden hani bırak demek çözüm değil ama içmemelerini, daha yeni tanışanların öyle bir şeyle hiçbir zaman mutlu olamayacaklarını, hayatta daha büyük mutlulukların, işte zekanın, zihninin açık olmasının, beden sağlığının ve sporun insanı her şeyden kurtardığını bari biz söyleyelim. Umarım hani bir kişi duyar, bir kişinin ufku açılır, bir kişi uzak durur yani. Çok güzel söyledin. Çok haklısın. Eee, Yani bununla devlet bayağı bir mücadele ediyor, uyuşturucuyla ve, baronları yakalayın filan deniyor ya, baronlar da yakalanıyor. Bunun ticareti yapanlar da, yakalanıyor ve yüklü miktarda, eee, uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Ben özellikle takip ediyorum o haberleri. Ancak yine de, önünü almak mümkün değil. Çünkü, topyekün bir şey var. İnsanları uyuşturucuya bulaştırmak için topyekün bir savaş başlattılar adeta. Bizim gençlerimizi, bizim çocuklarımızı da zehirlemek için büyük bir uğraş veriyorlar. Ne yazık ki çok büyük de paralar döndüğü için insanlar para uğruna, para için, başkalarını harcamaktan, zehirlemekten, vazgeçmiyorlar. İnşallah önü alınacak. Senin şey tabii İnşallah Allah şaşırtıyor. herkesi kurtarsın. Amin. Satana da Ne fırsat vermesin Allah. Evet. Nereye kadar, ne zamana kadar? Yani ünlüleri ala bunun sonu ne zaman gelecek? Yani bu gidiş nedir? Neden hep ünlüler gözaltına alınıyor? Tabii, Hı hı. yani burada bir strateji bu, bir devletin bir stratejisi. Ünlüleri uyuşturucuya bilerek alıştırıyorlar ki onları sevenler de kolaylıkla bu maddeye bulaşabilsinler, bulaşsınlar diye, onlar da zehirlensinler. Kitleleri ünlüler üzerinden etkilemek için. Peki. Mesela halka da yapsınlar. Ben çok isterim. Trafikte o herhalde bir şey Amerika'da falan var. Uyuşturucuları ortaya çıkartan testler var. Trafikte hepimize üfletsinler. Ne bileyim tükürsünler. Tükürükle de bakılabiliyor. Tükürelim falan filan. Bence bütün halka da yapsınlar. Çünkü ben çok korkuyorum. Yani görüyorum bazı araçlar. Onlar normal kafayla kullanılabilecek araçlar değil yani. İnanılmaz şiddetli ve hızlı gidiyor. Hepimize yapsınlar yani halk olarak. Ben gönüllüyüm. Keşke o hani nasıl alkol çevirmesi yapıyorlar, alkol çevirmesinde uyuşturucu testi de yapsınlar tüm halka. Yapsınlar. Bir ara yaptılar galiba, öyle hatırlıyorum. Bir ara öyle bir Evet, ben bundan de hayal 8-9 meyal hatırlıyorum. evet, 8-9 sene evvel öyle bir yaptılar. Sonra, vazgeçildi. Şimdi bu operasyonların, şeyi tabii ki, teknik takip deniyor. Eee Torbacılardan yola çıkarak onların telefon frizlerinden, onların cep telefonlarındaki mesajlaşmalarından torbacılar kime mal satıyor? En çok uyuşturucu satan kişiler. Onların, konuşturularak, aldıkları ifadelerden yola çıkarak bu kişilere, bu ünlülere operasyonlar yapılıyor genelde ve teknik takibi alıyorlar tabii. Torbacı diyor ki ben diyor falanca artiste diyor
işte götürüyorum diyor, uyuşturucu veriyorum diyor. O artistin telefonları, mesajlaşmaları falan takip ediliyor. Ondan sonra bu gözaltılar yaşanıyor. Böyle olduğunu Sabah gazetesi bugün ayrıntılı bir şekilde yazmış. Ama arada masum insan da kaynayabiliyor yani. Testi temiz çıkıyor. Bakıyorsun falanca oyuncu, testi temiz Hı çıkıyor. hı. Peki, ya bir kedi haberi var. Bir kedi haberi var. Toru Miyazaki isimli bir Japon bilim adamı iddialara göre kedilerin ortalama ömrünü 15 yıldan 30 yıla çıkarabilecek bir ilaç geliştirmiş. Bu enjeksiyon, iğne yapılıyor. Bütün her yerde bugün bu haber var. Magazin sayfalarında da var, her yerde var. Şimdi ben araştırdım, bu nedir dedim ya. 15 yıldan 30 yıla. Sen kedileri sever miydin? Ya, ben bütün hayvanları çok severim. Bütün hayvanları seviyorsun. Kedin yoktu ama değil mi? Daha öncelerde vardı, Var sonra mıydı? yoktu. Sonra hep köpeğim vardı. Evet, hep vardı. Rahmetli anneannem, nur içinde yatsın, çok kediciydi. Babaannem öyleydi. Biz hep hayvanlarla büyüdük. Evet. Ben de merak ettim. Ben de düşündüm. Ben de köpekçiyim daha ziyade. Tabii kedileri de severim de, 15 yıldan 30 yıla kedi ömrünü çıkarabilecek bir ilaç varsa bu bütün hayvanlara uygulansın. Köpeklere de her hayvana uygulansın. Evet. Neyse, bizim yapay zekâya sordum. Yapay zekâ, "Araştırır mısın bunu benim için?" dedim. "Nedir bu ya?" Attım bu haberin küpürünü yapay zekâya. Ondan sonra "Ya Bilal Bey" dedi, "kandırıyorlar sizi." dedi. Hakikaten böyle yazdı yapay zekâ. Dedi ki "Bu" dedi, yani, "köpürtüyorlar, abartıyorlar. Gerçek payı var ama şöyle" dedi ve şeyde diyor ki o haberlerde bu ilacın gelecek yıl onay almasının beklendiği ve uygulamaya geçecek bütün isteyen veterinerler, hayvan sahipleri üzerinde kullanacaklar. Bu temelli bir tedavi dedi. Yaşlı kedilerin en büyük ölüm sebebi böbrek yetmezliği. Kedilerin en büyük ölüm sebebi böbrek yetmezliği. Bu dedi ömrü uzatmayacak ama dedi dolaylı olarak uzatacak. Böbrek yetmezliğini azaltacak, tedavi edecek. O böbrek yetmezliği çaresiz bırakıyormuş hasta sahiplerini ve doktorları, Evet. veterinerleri. Onu iyileştirmek çok zormuş, onu tedavi etmek çok zormuş kedilerde ve hepsi sapır sapır dökülüyormuş. Belki şimdi ömrü öyle uzayacak ama 30 sene değil ya. Yani böbrek yetmezliğini tedavi edecek bir yöntem bulmuşlar. Keşke medya böyle abartmasa ya. Yani kedi sahipleri ne Evet. kadar ümitlenmiştir, nasıl sevinmiştir. 30 yıla Evet, çıkacak evet. sene. Ya bazısı da eyvah diyecek mesela. Şimdi kadın seviyor kedilerini. Koca sevmiyor. Ya diyor bunlar yine eyvah bir de 15 sene 30 sene çekeceğim ben bunu diyor adam mesela şimdi bu haberi okuyunca. Bilal Özcan ne oluyor Ferhat sana? Göçer Nereden duymasın, çıktı? Ferhat Göçer baygınlık geçirir. Niye böyle konuşuyorsun Bilal Özcan? Niye böyle konuşuyorsun Arzu Feryat Göçer nereden çıktı şimdi diye. Adama Ya inme çok iner vallahi 30 yılı duyunca. hadi anlatsana ne olur. Ferhat Göçer'le Ömür Gedik uzun süredir birlikteler. Herkes tarafından biliniyor. Ömür Gedik çok büyük bir hayvansever ve inanılmaz da güzel bir derneği var. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Herkese Çok, koşuyor Ömür Gedik. çok, Evde çok. 30 tane kedisi var. Ferhat Göçer de bu durumdan hiç mutlu değilmiş. Kediler işte kendi bir röportajında söylüyor. Biri bir yere pisliyormuş, biri bir yere pisliyormuş falan. Kedileri birazcık sokağa çıkartmak istemiş. Kabul etmemiş Ömür Gedik. Ondan sonra küsmüş ona. Gitmiş kendi evine 30 tane kedisini de alıp. Adam birazcık da provoke etmiş olabilir Ferhat Göçer. Hepsi birlikte bir gitsin de kafam rahat olsun diye. 30 bak geldi bak geldi bak kedileri hiç sevmez. Kedileri duydu geldi. Sakin, Kedileri sevme beni sev diyor. sakin. Beni sev diyor. Kedileri sevme. Allah'ım, Kedileri sevme beni sev diyor. Allah'ım. Ay Bak çok senin özledim hafifin onu da aynısı. ya. Tarçın, Senin hafifin aynısı bak. Bak. aşkım, aşkım. Bak senin Çok da hafifinin hiç aynısı bak. durmaz. Evet, Hiç durmaz. Cici evet. Tarçın. Ay Cici kıyamam. Yayında olduğunu da Ay biliyor. ömrü çok tüyü kadar ömrü olsun.
Ay, Amin. çok Güzel. seviyorum köpekleri de tekrar yüreğim yok almaya. Sen kaybettiğin Zor. için tabii başın sağ olsun. Evet, bir Zor. daha o acıyı yaşamak istemiyorum. Yoksa zor tutuyorum kendimi. Çok kötü, hayvansız. Nasıl hayvanları sevmiyorlar? Hayvansız bir ev, ev değil yani. Bomboş ev. Asap bozucu ama o acıdan çok korktuğum için, biraz daha panik ataklarım devam ettiği için, atıyorum hayvan normal ateşi çıksa, normal hastalansa ben panik atak geçiririm. Biraz daha o süreç geçsin, tekrar bir hayvan sahipleneceğim gibi geliyor bana. Sahiplen, sahiplen, sahiplen. Bak Evet. hayvansever Şimdilik e, sizinkilerle idare ediyorum. e, hayvansever dostlar da mesajlarla Tarçın'ı sevdiklerini söylüyorlar. Evet, evde yaşlı ve dışarı çıkmaması gereken kedilerim vardı diyor Ömür Gedik. Ferhat dışarı çıkmalarını istedi. Tartıştık. Ben de gidiyorum dedim ve 30 kediyi alıp kendi evime gittim diyor ya. Allah. Sevim e, Gencebay'da yorum yapmış. Bunu dostlar 5 dakika magazin Instagram sayfasında Arzu Altıntaş'ın bu haber. Oradan okuyorum. Orhan Gencebay'ın eşi de yorum yapmış senin haberine. Ömür Gedi'ye diyor ki iyi yapmışsın. Senin sevdiklerine saygılı olması gerekir diyor Ferhat Göçer için. Ama 30 kedi ya. Ya 30 kedi tamam Ömür Gedik 30 kedi de bir evde olur mu ya? Çok fazla değil mi? Saygılı olması gerekir. Tamam Ferhat Göçer'in ama 30 kediyi de sevmek zorunda değil ki Ferhat Göçer. Yani aşk var arada diye 30 kediyle yaşamaya nasıl mecbur edersin bir erkeği? Ya Ama burada bir haksızlık Bilal'cim, yok o ev mu? çok büyük bir ev yani, 2+1, 3+1 değil ki, 30 kedi de sığar, 30 daha sığar 60 tane. Ne Daha olacak? biliyorum eve gittim. Eve gittim konak. Ee, ama yani bilmiyorum ya. Her yerden kedi çıkıyor. Ayaklarının altında dolanıyor filan. Yani ev ne kadar büyük olursa olsun o 30 hayvanın kokusu yayılır devamlı. Bilmiyorum tabii burada Ferhat Göçer ama Ferhat Göçer de hakikaten burada şimdi hatalı. Niye hatalı biliyor musun? Onlar benim bildiğim 2009 senesinde ben onları bir arada biliyordum. 2009'dan buraya kaç sene var? 26. Yani 26'dan 9 çıkar. 17 senedir, 18 senedir belki de daha fazla beraberler. Yani o kadar sabrettin, o kadar beraber o kedilerle hayatı paylaştın ömürle de şimdi mi yani? Başka bir sebep vardır ya. O bir cinnet anıdır. Onun da bir tolere edemediği noktadır. Yoksa yani hani Ferhat Bey de seviyordur. Ferhat Göçer sevmese zaten 30 kedili bir kadınla olmaz yani. O anda bir şeydir. O anda bir yükselmedir. Yoksa düşünsene, hiç hayvan sevmeyen, hayvanlarla ilişkisi kötü olan bir insan 30 kedi gördü mü delirir yani. Yazık Aynen öyle ya. değil. Yani ne yapsın kadın da? Ne yapsın yani? Bir de kediyi yakalamak çok zor. Evcil kedi girmez öyle kafese falan. Çok zordur. 30 kediyi nasıl toparladı götürdü onu düşündüm ben. Ya Ömür Gedik senin dediğin gibi bu işte hakikaten çok yani çok ileri düzeyde bu hayvan sevgisi ve hayvanları yönetme. E, ben kendisinden rica ettim. Beyaz TV'de bir köpek vardı. Beyaz TV'ye 100 metre ileride ışıklarda bakımsız bir köpek. Üzerinde yaralar falan vardı. Hiç ikiletmedi beni. Onun o arabaları var, şey arabaları, Doblo arabaları var Evet. derneğinin. Üzerinde işte o hayvan şeyleri olan yazılar mazılar var. Derneğin tanıtımı olan. Hemen hop geldi bir tanesi. İçinden veteriner hekimi indi filan. Hayvanı orada oracıkta muayene ettiler. O sırada bir kadın oradan balkondan bağırdı. Hayır dokunmayın. Ona biz bakıyoruz. Götürmeyin sakın onu. O bizim buranın mahallenin köpeği. Sakın götürmeyin. Biz ona ilaç da veriyoruz filan diye kadın nasıl telaşlanmış götürecekler diye. Ömür Gedik hakikaten alıp götürecekti kendi merkezinde. Onu rehabilite edecekti, tedavi edecekti. Yok götüremediler öyle deyince kadın. Ama hayvan iyileşti sonra. Ömür öyle de şey yani duyarlı. Evet, evet, çok Duyarlı. biz de burada sokak köpekleriyle ilgili çok mücadele ettik. Bizim de hep yanımızda durdu sağ olsun.
yazılar gönderdi derneğinden, yardımlar etti, onu yaptı, bunu yaptı. Her konuda çok başarılı. Yani bazen çok büyük ameliyatlar gerektiğinde buradaki her şeye yetiyoruz da atıyorum çok büyük kalça çıkığı, kalça kırılması o tarz ameliyatlarda da çok destek oluyor sağ olsun yani çok yüce gönüllü. Hayvan seven herkes çok başımın üstünde ve hayvan seven herkes gerçekten merhamet sahibi. Yok evde istemem, yok kokuyor, yok bilmem ne. O insanlar bir enteresan geliyorlar bana yani bir acayip. Sen temizsen hayvan da olsa evin kokmaz. Sen pissen hayvan da olmasa evin kokar yani. 2 kere 2 4. Benim yıllarca doğduğumdan beri köpeğim vardı. Kimse bir kere senin evin köpek kokuyor demedi. Mis gibiydi. Mumble da mis gibiydi. Evim de mis gibiydi. İnsanlar bunu Yani anlamıyor yani. Sürekli eleştiriyorlar. Annem yazmış, annemi gördüm. Annemin de bir köpeği var. Tertemiz yani. Paris, daha önce Felicia vardı. Hiçbir köpek kokusu yok. O mamayı koyduğunuzda mama bütün gün orada duruyorsa evet kokuyor ama hayvan yemediğinde alıp temizleyeceksin. Beni herkes kınardı. O her yediği mama kabıyla bir insan bile yiyebilirdi. Her yediğinde temizlerdim Mumble'ın mama kabını. Hep yıkardım böyle sabunlu sularla falan. Sonra sterilize ederdim. Mis gibi olduğu için zaten o ırk 14 yıl yaşamaz. Mis gibi bakıldığı için 14 yıl yaşadı. Ama sen pissen evin her şekilde kokar. Temizsen de kokmaz yani. İstersen kokarca al evine yine kokmaz. Kokarcayı yıkayıp paklarsın. çok güzel Böyle yine söyledin. bir damarıma bastılar. Çok güzel söyledin. Özel abonem Nelida Manzano geldi mi Arjantin'den buraya? Katıldı mı yayına? Nelida Manzano'yu görmedim bugün. Delfina Dimasio Şili'den özel abonem ve Süreyya Diker. Benim de Süreyya Hanım kardeşim burada burada. Özlem ameliyat olmuştu ya hala Walker'la dolaşıyor. Öyle Platin mi? taktılar Geçmiş dizine. olsun. Annemi Özlem'i görüyorum artık görüyorum insanları. Geçmiş olsun. Anneciğine de selamlar, sevgiler, saygılar. Özleme de çok geçmiş Benden de. olsun. Evet. Süreyya Hanım buradaydı demin. Özel abonem Süreyya Diker. Süper Chat'le sorularınızı iletebiliyorsunuz arkadaşlar. Cevaplandırılmasını istediğiniz sorularınızı Süper Chat'le iletirseniz anında cevaplandırırız arkadaşlar. Ve beğen sayısı biraz daha artarsa, beğen yapmayı ihmal eden arkadaşlar beğen yaparsa mutlu oluruz. Abone olarak izlerseniz de algoritmanın bize daha yakın olmasını sağlarsınız. Abone sayısı artarsa bizi daha çok sevmesini sağlarsınız arkadaşlar. Dedikten sonra Haluk Levent'i gördün mü ya? Mide kanaması Evet, geçirdi. Çok geçmiş geçmiş olsun olsun. Haluk Levent'e. Şimdi bugün en son gelişme İJAS Haber Ajansı geçti. Durumu iyiye gidiyormuş. Ve cumartesi gününe kadar eğer bu şekilde devam ederse iyileşme süreci cumartesi günü taburcu olma ihtimali fazlaymış Haluk Levent'in. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'daydı biliyorsun Azerbaycan'daydı. Orada Birleşmiş Milletler'in bir seminerine katıldı. İsrail'i Gazze'de yaptıklarını kınayan bir konuşma yaparken Haluk Levent birdenbire mikrofonu kesildi, sesi kesildi. Yani Birleşmiş Milletler o semineri yöneten Birleşmiş Milletler görevlileri yaptı bunu ve o çok bozulmuştu, çok sinirlenmişti. Kim olsa sinirlenir. Oradan sonra vereceği mesajı gazetecilere verdi yine ama o yayın sırasında, seminer sırasında konuşturulmaması onun da etkisi olabilir. Ona da sinirlenmiş, üzülmüş, çok kızdığı için mide belki o zaman başladı. Birdenbire belki kanama o Tabii zaman canım. başladı, giderek arttı. Çok yoğun stresler, üzüntüler insan bedenine acayip zararlı yani. Değil Olabilir, mi? neden olmasın? O kadar sinirlenip üzüldüyse. O yüzden bir ara donduk arkadaşlar.
Sesim geliyor mu? Evet, donduk. Niye öyle? Telefon çaldı, telefon geldi. Sesim geliyor mu? Ve hiç ses gelmiyor şu anda. Geliyor sesim. Çok derinden. Derinden mi geliyor? Çok derinden geliyor. Geçen hafta da senin böyle telefon çaldığında nedense ses gidiyor. Ben seni çok zor duyuyorum. Ama ben sana dedim değil mi? Rahatsız etme modunu al diye. Bak ben aldım rahatım. Hiçbir şey görmüyorum. Unuttum. Unuttum. Bir sürü konu üst üste geldi yayına girerken. Kadir İnanır maalesef arkadaşlar, Kadir İnanır yoğun bakımda biliyorsunuz. Maalesef bugün çok üzücü bir gelişme oldu. Tam yayına girerken geldi bu haberde Arzu aşağı yukarı. Entübe edildi Kadir İnanır. Entübe edilmesi yoğun bakım tedavisi sırasında çok ileri bir aşama artık. Rahat nefes alabilsin diye makineye bağlanması akciğerlerinin, hastanın. Onun sebebi de zatürre ve bir süredir tedavi oluyor yoğun bakımda. 77 yaşında Kadir İnanır bu arada. Yurt dışından bizi izleyenler için çok sevilen, çok ünlü bir oyuncu, Türk sineması oyuncusu. Eee, Akciğerlerinde kitle tespit edilmiş, tümör tespit edilmiş ve hem zatürre hem tümör. O yüzden tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için kendisi de acı çekmesin diye, daha rahat nefes alsın diye entübe edildiğini söylüyor hayat arkadaşı Jülide Kural. Ama konuşmasından onun da yani biraz ümitsizliğe kapıldığını görüyorum. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız cümlesi. Yani çok üzücü ya, çok üzücü ya. Çok üzücü. Çok Çok, üzücü yani. çok. Çok, Zaten çok aslında Kadir İnanır o rehabilitasyon merkezinde yattığında da bir takım sıkıntılar vardı. Hiçbirimiz dile getirmedik bunu. Yani çok yazan da olmadı. Hatta hiç yazan olmadı. Bilenler de hiç ben de dahil konuşmadık. Aslında orada da birazcık bayağı bir kötüydü Kadir Bey. Ama hepimiz ona saygımızdan ya da yarın ne olur bilemediğimiz için umut olsun diye konuşmadık. İnşallah kurtulur ya sinemanın çok büyük ve Türkiye'nin çok büyük isimlerinden. Allah şifasını versin. Eee, o kadar yakışıklıydı ki gençliğinde, o kadar gençliğinde dediysem yani 55, 56, 60 yaşına, 77 yaşında şimdi. Hayat hepimizi çökertiyor belli bir yaştan sonra. Kadın olalım, erkek olalım. Kadir İnanır Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olarak gösteriliyordu. Tarık Akan bir başka güzel erkek. Eee, Rol arkadaşı, oyuncu arkadaşı, okuldan sınıf arkadaşı, gazetecilik enstitüsünden, İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde, Fındıkzade'de, benim de okuduğum okulda e, sınıf arkadaşıydı onlar bizden bir dönem önce. E, Türkiye'nin en yakışıklı erkeğiydi ve kadınlar sevgilileri de olsa, kocaları da olsa Kadir İnanır'a bir başka değer verirlerdi. Yani yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. En yakışıklı abimiz derlerdi ama o bir başka yakışıklı. Yani kardeşim olsun derlerdi ama o bir başka yakışıklı. E, Erkeklerin de benzemeye çalıştığı bir hem karakter olarak hem çünkü kadınlar maço erkek sever derlerdi. Hele o yıllarda Kadir İnanır da maço görünümlüydü. Gider de yapardı zaman zaman sinirlendiği zaman. Ama çok yufka kalbi vardı. Geçmiş zaman konuşuyorum. Hala var çok yufka. Bana demişti ki bir röportajında çok seviliyorsun Kadir abi. İnsanlar seni çok seviyor. Ne diyorsun? Hoşuna gidiyor mu? Hoşuma gitmez mi? Bilal demişti. Ben öldüğümde demişti. Bunu söyleyeli 30 sene, 30 seneden fazla oluyor. Ben öldüğümde demişti. Cenazem Türkiye'deki her evden çıkacak. Çok anlamlı bir söz. Çok derin bir söz. Evet. Yani farkındaydı, ne kadar çok sevildiğinin farkındaydı. Böyle konuşuyoruz, entübe edildiği için Arzucuğum. Çünkü entübe, yani Allah bilir, Allah takdir eder tabii ki ama ümitsizliğe götürüyor insanı. Eee, Sen ne diyeceksin? Çok üzücü. Ben de çok korkarım entübeden.
Çok üzücü. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah'tan ümit kesilmez. Yaşını da var. Allah şifasını versin. O Çok tümörden üzgünüm. Yani bir kişi daha, yani bir şey olursa çok, yani çok kişi kaybetmiş olacağız. Çok üzücü. Kadir İnanır çok büyük bir değer. Tabii biz böyle konuşuyoruz ama umutsuz da olmak istemiyorum. Her şey Allah'tan. Allah ümidini verirse yaşatır da. İnşallah tabii. sağlıklı, sıhhatle çıkar o yoğun bakımdan. Zaten söylemişti ya, istemiyorum, burada durmak istemiyorum, çıkartın beni diye. Ben de çok sevmem yoğun bakımları. İnşallah sağlıkla, şifa ile, güzellikle çıksın oradan. İnşallah. Tabii, doktorlar bilir ama, işte, ameliyat olabilir mi, olamaz mı, o tümörün cinsi ne filan. Biz de evet, dediğin gibi ya, karamsarlığı bırakalım, iyi konuşalım. İnşallah oradan çıksın, o yoğun bakımdan çıksın inşallah. Bülent, Peki sesini kısmış dostlar, olabilir misin sen? Sesin inanılmaz derinden. Duymak için büyük çaba sarf ediyorum seni. o telefon geldikten sonra öyle oldu. Biraz daha yaklaştırıyorum şu anda. O telefon geldikten sonra sesim öyle oldu. Allah şifalar versin diyor dostlar. Evet, Özcan Deniz, peki bir de güzel bir haber. Özcan Deniz'in annesinin kansere yakalandığını geçen sene bu zamanlarda Aydın'da yaşayan kızından öğrenmiştim. Ve yurda, Aydın'da yaşayan kızı. Kızının yanındaydı ve meme kanserine yakalandığını söylemişti Kadriye Hanım'ın. Özcan Deniz'le de o zaman konuşmuyordu Kadriye Hanım ve ben duyurmuştum. Maalesef Kadriye Hanım bu üzüntüden olduğunu tahmin ediyorduk. Doktor da öyle söylemiş o zaman evlatlar arasındaki kavgadan dolayı kadıncağız. Neyse şimdi Özcan Deniz müjde verdi annem iyileşti diye. Aydın'da devlet hastanesinde kemoterapi görüyordu ama o süreç çok zor ilerliyordu Aydın'da. Özcan Deniz, biz de çok seslendik buradan yayınlardan. Özcan, annendir o senin. Bak sahip çık annene. Sonra çok pişman olursun. Allah korusun. Kaybedersen anneni. Sahip çık annene falan diye çok seslendik. Ve Özcan Deniz İstanbul'a getirdi. Burada o Maslak'taki o çok meşhur, çok bilinen en pahalı özel hastanelerden biri olan o sağlık yurduna, o hastaneye yatırdı ve orada geçen şu son bir senede iyileşti annesi. İyileşti. Bunu Özcan Deniz kendisi söylüyor. Özcan Deniz önceki gün doğum günüydü Arzu. Bir sürü story attı. Ailesinde yaşadıklarını, problemlerini falan anlattı. Annesiyle ilgili yazdıklarını okumak istiyorum. Canım anacığım, ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşayamadın. Neler çektiğini de çocuklarının arasında en iyi ben bilirim. Yakında filmini de yapacağım. Fareli Ev. Umarım gerçek hayatımın bir kesiti olan bu film hafızasını kaybetmiş aileme nereden geldiklerini hatırlatır. Kendimi bulduğum günden beri tek istediğim senin cefakar elini sıcak sudan soğuk suya sokturmamaktı ve bunu da yaptım. 19 yaşımda bile Almanya'da kazandığım ilk parayla tek düşündüğüm sana çamaşır makinesi almaktı ve almıştım. Sana karşı tutumum hiç değişmedi. Ben zorlukların içinde ne kazanıyorsam, ne yiyorsam, nerede yaşıyorsam, neye sahipsem hepsini seninle, sizinle paylaştım. Darbelerin çok canımı yaksa da kıymet ve şükür beklerken hiç beklemediğim şeylerle karşılansam da sen benim annemsin. Okuyacağım. Çok şükür Allah'ın izniyle seni büyük bir beladan ve hastalıktan kurtardım. Nurcan, Sibel ve Meleğin de sayesinde bu diğer 3 kız kardeşi. Allah sana sağlığınla uzun bir ömür nasip etsin. Sen her ne yaparsan yap annemizsin, değerlimizsin. Kimseyle ve kimsenin yaptıklarıyla kıyaslanamazsın. Karnında taşımış olman bile yeter. Bazı şeyleri geride bırakmak için. Bu da güzel haber. Evet, evet. Yazık ama ya. Özcan Deniz'i artık bir rahat bıraksınlar. Adam gerçekten bir önüne baksın. Zaten çok üzüldü. Sürekli bu kavgalara biz şahit oluyoruz. Aile içinde bir sulh bulunsun. Yazık yani. Hani adam da yazmış fareli evden nerelere. Herkes bir var olanla mutlu olmayı öğrensin. Bir tane villa mı? Okey. Yani önceden o da yoktu. Fareli ev varmış.
Bir tane araba mı? Hiç yokmuş. Yani var olanla mutlu olmayı öğrenmeleri lazım biraz geçmişi hatırlayıp. Özcan da şimdi ben Özcan'ı çok eski tanırım. Ta Ataköy Regata zamanından. O zaman bile o çocuk sabahlara kadar hiç adı sanı duyulmuyorken deli gibi çalışan, sahne alan, canı çıkan bir çocuktu yani. O zaman kaçtır? 20 yaşında falandır Özcan Deniz. En fazla 25'tir yani. Yazık günah onun emeği. O çıktı o sahnede 3 saat o boğazını patlattı yani. O yüzden bir sulh olsun. Böyle biz de bunları görmeyelim bu tatsızlıkları. Hepsi güzel günler görsünler. Özcan'ı da üzmesinler. Hayat hem çok kısa hem çok uzun yani. Sen o kadar eskiyi hatırlıyorsun da nasıl bu kadar genç ve güzel görünüyorsun Arzu? Yaşım küçüktü o zaman. Ya ben 15 yaşında bu camiaya girdiğim için o yüzden yani o zaman Kanal 6 zamanları. Yoksa o anlattıklarıma göre şu an benim 60 yaşında olmam gerekiyor da çok küçük yaşta girdim. Mini minnacık. 93-94'tü galiba. Evet, evet, mini minnacık. Benim de Özcan'ı tanıştığım sene 94'tür. Hilmi tanıştırmıştı. Bir yanında Mahsun, Hilmi Topaloğlu, Allah rahmet eylesin. Menajerleri bir Ah, yanında Mahsun, bir yanında Özcan. Bak dedi, bu gördüğün iki arkadaşı iyi tanı dedi. Bunlar geleceğin yıldızı olacak Türkiye'de dedi. Özcan şimdi dedi askere gidiyor dedi. Ona hemen dedi bir şarkı çıkarıp askere yollayacağız dedi. İşte meleğim, hadi meleğimi çıkardı, askere gitti. Ve hakikaten Hilmi Topaloğlu star eee, bulan, yaratan bir menajerdi. evet evet ben Ah, ondan da öncesi bu kadar şöhreti yoktu. Yeni yeni böyle minik minik şeyin Yaşar Alptekin'in bir barı vardı Regata'da. Her gece oraya gelirdi Özcan, Mahsun falan filan. Hepsi oradaydı. Sonra da zaten sahne alıyorlardı Regata'da. Regata o zaman bu zamanki Etiler falan gibiydi. Hatırlarsın bilirsin sen. Efsaneydi yani. tabii, tabii. Hilmi'den sonra regataya falan çıkarmadı. Hilmi tabii çıkarmaz onları oralara. Çünkü regata tamam güzel yerdi ama Hilmi'nin hayali başkaydı. Onlar için çok daha büyük sahneler düşünüyordu. Cem Uzan'ın starı olsun onlar istiyordu. Cem Uzan onlara diziler çeksin istiyordu falan. Hepsini başardı. Kral TV falan da Evet, bağladı evet. oraya. Yani inanılmaz bir kariyer. Müthiş çocuk deli gibi yani o zamandan bu zamana çalıştı. Ya bir çalıştığını Ya yesin yani ve ailesi de var olanla mutlu olsun yani. Sonuç olarak hiçbir şey yoktu. Şu anda da hepsinin şahane hayatları var yani. Yazık. özel Bu abonem arada kız Süreyya. kardeşim sana sen de çok yakışıklısın Bilal abi demiş o yakışıklı muhabbetinin üstüne. Öyle mi? Ha, sağ olsun, sağ olsun. Kız kardeşine de sevgiler tekrar. Sağ olsun. Süreyya Diker özel abonem de Allah şifa versin. Hemşerim benim diyor. Özcan Deniz için. Evet, Özcan Deniz hakikaten bir değer ve dediğin gibi bıkmadan, yorulmadan çalışıyor. Yeni şarkılar yapmış. Dün de Bostancı Gösteri Merkezi'ndeydi. Orada konseri vardı. Yine full devamlı çalışıyor adam ve çok takdir ettim annesini eee, tedavi ettirmesini, üstlenip onu yani götürüp burada İstanbul'da özel hastanede kadıncağızı iyileşene kadar tedavi ettirmesini çok takdir ettim hakikaten. Bir de Özcan Çok çok güzel iyi bir bir davranış. adamdır. Kalbi çok iyidir, çok efendidir. O ekolden Mahsun Kırmızıgül de öyle böyle. İnanılmaz iyi, düzgün ve efendi çocuklardır yani. Hepsinin şöhretini gördük ettik yani. Bunlar çalıştı, çabaladı. Bir rahat bıraksınlar adamı. Bir mutluluğu artık bir görsün, bir yaşasın. Sürekli bir sinir harbi, story, o bu. Yani inanılmaz bir kariyer yaptı. O kariyeri şimdi bu story'lerle birazcık zedeleniyor yani ama onu da çok iyi anlıyorum. İçinde bir yara var, büyük yara açılmış. Bir şeyleri anlatmak istiyor. Çünkü biz böyle konuşuyoruz ama çok eleştiren halk da var o story'lerin altında. Adam da kendi derdini anlatmak istiyor. Ya düşünsene Ayşe, Mehmet, komşu o bu seni yaralar da ailen yaraladığında o çok büyük bir acı oluyor yani. Kapını kapattığında herkesin yaptığını unutuyorsun ama ailenin yaptığını unutamazsın yani. Onunki de öyle bir acı o yüzden yazıp duruyor. Doğru söylüyorsun. Arzu Altıntaş'la beraberiz ve şimdi Afra Saraçoğlu ile ilgili
başlıktaki konuyu konuşalım arkadaşlar. Beğen yapın lütfen ve abone olarak izlerseniz bizi mutlu edersiniz dostlar. Bu arada Mert Ramazan Demir'le Bize Bir Şey Olmaz dijital dizisinde oynayan Miray Daner'in bugün sevgilisiyle fotoğrafı her yerde. Ata Caner Çerçioğlu'yla onların çok düzgün giden bir ilişkileri var Miray Daner'le. Ve bu yaz nişanlanmayı düşündükleri söyleniyor arkadaşlar. Hadi Miray Daner inşallah aradığı mutluluğu bu gençte bulur. Varlıklı bir iş adamının oğluymuş. Ata Caner Çerçioğlu. Bunu da söyledikten sonra peki şimdi Afra Saraçoğlu ile ilgili bir paylaşım var. Onu okumak istiyorum arkadaşlar. Afra Saraçoğlu başta gerçekten dinlenmek istediyse ben çalışmayacağım, dinleneceğim demişti ya sezon öncesi Afra Saraçoğlu. Bir ulusal kanalda falan olmayacağım demişti. Bu perayı çekti. Belki daha sonra kışın bir dijital daha çeker diye konuşuluyordu ama ulusalda Yalı Çapkını ile 3 sezon oynadı, yoruldu. Kendisi de öyle söylüyordu. Başta gerçekten dinlenmek istediyse Onur Güvenatam onu bir sezonluk ikna etmiş olabilir. Şimdi Abi'den ayrıldı ya bir sezon oynadı ayrıldı. Onun üzerine bu paylaşımı yazıyor bir arkadaş yorum yazmış. Karakterin hikayesinin kısa tutulması da en baştan planlanmış olabilir. Çağla karakterinin ölümü buna uyuyor aslında. Çıkışı buna uyuyor aslında diyor. Önce yaş farkıyla dikkat çeken bir ana akım işi ardından prestijli dijital ya da yurt dışı bağlantılı proje. Yani e, şeyin Afra'nın aklındakini anlamaya çalışıyor burada. Televizyon ile kitleyi koru, ulusal televizyonda Abi ile oynayarak bir sezon kitleyi koru ve orada Abi dizisinin seyircisine ulaş. Bu yeni bir kitle diyor. Yeni kitleye ulaş. Yalı Çapkın'ın kitlesinden sonra. Dijital uluslararası projeyle prestij artır. Pera ile arttı. Artacak. Pera'dan sonra yeni bir dijital projeyle reklam ve moda tarafını güçlü tut. Aşırı yanlış, aşırı hata yapmadan, yanlışa düşmeden ilerle. Benim kurduğum teoride gerçekten karşılıklı kazan kazan modeli var. OGM ile yapımcıyla Afra arasında gerçekten kazan kazan modeli var diyor. Eğer olay benim düşündüğüm gibi ise Onur Güvenatam hem kendi dizisine büyük bir dikkat çekmiş oldu. Afra Saraçoğlu da hem ana akımdaki görünürlüğünü koruyup hem de kendini uzun yıllık bir televizyon projesine bağlamadan yeni bir döneme hazırlanmış oluyor şu anda diyor. Katılıyor musun buna? Ben seni çok minik duyduğum için sessiz Duyuyorum, ötesi duyuyorum. anlamaya çalışıyorum. Galiba Afra Saraçoğlu'ndan bahsettin çünkü ses gittikçe azaldı. Yapma ya. Bir sezon diye anlaştı diye bir dedikodular çıktı, haberler. Ben de öyle düşünüyorum. Yani öyle bir projede küt diye bırakılmaz iş. Bence bu kadardır. Ama şimdi dizi nasıl devam edecek? Hani ben çok dizinin fanı değilim. İkisinin bir hikayesi vardı. Ara ara bakıyordum ama 3-4 haftadır bakamadım. Oradan sonrası nasıl devam edecek? Kimi koyacaklar? O tarafını merak ettim ben. Bu bir sezonluktu yaklaşayım. Bu bir sezonluktu iddiası. 2 gündür sosyal medyada pompalanıyor. Bu yapımcının çıkarmış olduğu bir şey de olabilir. Yani bizim Afra'yla sorunumuz olmaz. Biz zaten Afra'yla baştan bir sezonluk anlaşmıştık. Sonra devam etmeyecekti demek için ama benim aklımı karıştıran şu var. Şimdi Birsen Altuntaş bu haberi yazdığı gün bundan 4-5 gün evvel Afra Saraçoğlu diziyi bıraktı dediği gün sezon finalinin 23 Haziran'da olacağını da yazdı. Yani o haberde Afra'nın 17. bölümü de çekildi bitti dedi. Afra 17. bölümde ayrılıyor çekildi bitti. Bu hafta da 16. bölüm yayınlanacaktı. Yayınlandı 2 gün evvel. E, Yani burada bir şey var tutarsızlık var. Ve sonra ne oldu? O 23 Haziran öne çekildi. 9 Haziran'a çekildi. Galiba 9 Haziran ya da 8.
çekildi ama geriye çekildi ve dizinin 18. bölümde final yapması, sezon finali yapması kararlaştırıldı. Burada bir, tutarsızlık var, bir telaş var. Bir hesaplamadıkları bir şeyle karşılaştılar. Afra'nın diziden ayrılması, bir gürültü koptu, bir şey oldu, bir anlaşmazlık, bir tatsızlık oldu. Sette ya da, ofislerde bir şey oldu, bir gerginlik oldu ve, Afra bıraktı. Düşüncesini silmiyor kafamdan. Bu karmaşa, profesyonel insanlar, profesyonel yapımcılar, profesyonel işlerde, madem bir sene evvelden planlandı, bir sene dolu. Bu bir sene ne zaman doluyor abi? 23 Haziran mı? 23 Haziran bölümünü 15 gün evvel çekersin. Afra ile işin biter ama 23 Haziran son bölümdür. Yani sen 23 Haziran deyip de Afra'yı Mayıs ayında gönderirsen tatile ve sonra 23 Haziran'ı 9 Haziran'a çekersen filan bunlar yani kafa karıştıran şeyler. Buna ne diyorsun? Yani, orada bir şey dönüyor tabii ki ama ne dönüyor onu kimse çözemedi. Birsen Altuntaş değişik bir şey söylüyor. Sosyal medya kullanıcıları ya da diğer sinema yazarları değişik değişik bilgiler söylüyorlar. O yüzden tam net bir bilgi yok. Bence, ya, benim çok hissim bu. Bence hiç öyle bir sezon falan değildi. Bir anda bir şey oldu ve gitmek istedi. Ben öyle Sen de o düşünüyorum. fikir Sen de o fikirdesin. Çünkü bizler şüpheci insanlarız. Gazeteciler, televizyoncular, şüpheci olmak zorundayız. Yani ve hiçbir açıklama yok hala. Eee, Şimdi bugünkü, dedikodulardaki gibi olsa bile o da açıklanmadı. Yani, Onur Güven Atam'la Afra, bundan aylar önce anlaşmış olsalar bile, bir sezonluk çekilmiş olsa bile Afra için bu dizi, öyle bir açıklama da yok. Dolayısıyla şüphe etmekte haklıyız diyorum ve seni, eee, çok öpüyorum, çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Ben Eee, teşekkür ederim. Son 10 dakikayı duyabildiğim kadarıyla pek duyamıyorum çünkü sanki 2 kilometre ötedesin ve anlamak için çaba sarf ediyorum. O yüzden yanlış bir şey duyduysam bilmiyorum ne duyduğumu çünkü ses çok derinden geliyor. Telefon çalınca maalesef böyle oluyor. O yüzden konuları bildiğim için mevzu budur diye konuştum. Sorduğun soruya karşılıklarım yanlış bir şeyse duyamadığım içindir. Yo, yo, değil, yanlış bir şey söylemezsin sen. Değil, çok teşekkür ederim. Arzu Altıntaş'la pazar günü yine birlikte olacağız arkadaşlar. Yarın ölmez sağ kalırsak İpek Hanım'la, beraberiz. Ünlü astrolog İpek Canbulat'la birlikteyiz yayında saat 18'de. Çok teşekkürler Arzucuğum bir daha. Görüşürüz. İzleyen herkese teşekkürler. Sevgiler.